Bir soru düşünün. Darwin bunu sormuş, Rousseau bunu sordu, Chomsky bunu sordu. Nörobilimciler, primatologlar, müzikologlar hala soruyor. Hala tartışıyor ama net bir cevabı yok. Bu cevaplanmamış kalmaya devam eden soru, insanın sorduğu diğer pek çok soru gibi gizemini hala koruyan sorulardan biri. Ve bu soru tam da şu anda yaptığım şeyle de ilgili. Yani konuşmak. Konuşmayı kim başlattı? İlk ses nasıl anlam kazandı? Dil mi önce geldi, müzik mi? Bu sorular basit görünüyor ama kesin cevapları yok. Çünkü o anlar geçip gitti. Kayıt edilmedi. Arkasında bir fosil veya iz bırakmadı. Geriye sadece tahminler kaldı. O halde gelin birlikte tahmin edelim. İnsanlık bu soruyu binlerce yıldır soruyor ve binlerce yıldır cevabını tanrılarda, ilk insanlarda arıyor. Mitolojiler bu soruyu yanıtlamak için çeşitli izahlar getiriyor. Kutsal metinler bu anı açıklamak için bir şeyler söylüyor. Çünkü dil ve müzik öyle sıradan yetenekler değil. İkisi de insanı insan yapan şeyler. Bugün insanlık dediğimiz şey sırf bu yeteneğimizden doğdu. Ve o insanlık bunun nasıl mümkün olduğunu anlamak istiyor. Bununla ilgili en eski anlatılardan biri Tevrat'ın yaratılış ayetlerinde aktarılan Babil Kulesi anlatısıdır. Tüm yeryüzünün dili birdi ve sözü birdi. İnsanlar doğuya doğru göçerken Şinar diyarında bir ova buldular ve oraya yerleştiler. Birbirlerine gelin tuğlalar yapalım ve onları ateşle pişirelim dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zift kullandılar. Sonra gelin kendimize bir şehir ve başı göklere erişecek bir kule yapalım da ün salalım. Yoksa bütün yeryüzüne dağılırız dediler. Rab insanoğullarının kurduğu şehri ve kuleyi görmek için aşağı indi. Rab dedi ki tek bir halk olup aynı dili konuşuyorlar. Yapmaya başladıkları bu iş yapacaklarının sadece başlangıcıdır. Şimdi yapmak istedikleri hiçbir şey onlara engel olmayacak. Gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar. Böylece Rab onları oradan bütün yeryüzüne dağıttı ve şehrin yapımı durdu. Bu yüzden oraya Babil adı verildi. Çünkü Rab bütün dünyanın dilini orada karıştırdı ve insanları oradan tüm yeryüzüne dağıttı. Tevrat'taki bu anlatı insanın kendi gücüne duyduğu aşırı güveni ve sınırlarını aşma isteğini anlatıyor. İnsanlar tek bir dil konuşmanın verdiği büyük güçle gökyüzüne yani Tanrı'nın alanına ulaşarak kendi adlarını ölümsüzleştirmek istemişler. Kule inşası burada insanın yaratıcılığından bağımsız bir görkem kurma ve her şeyi kontrol etme çabasını simgeliyor. Tanrı'nın dilleri karıştırıp insanları dağıtması da bu kontrolsüz birliği durdurmak ve insanın her istediğini yapamayacağını, sınırları olan bir varlık olduğunu ona hatırlatmak için. Mitoloji serimde pek çok kez benzer yapıları görmüştük. Tanrılar insanların bu tür girişimlerini küstahça bulur. İnsanlar kendi potansiyellerini aşmaya çalışmamalıdır. Hadlerini aşmamalılardır. Yunan mitolojisindeki Prometheus öyküsü mükemmel bir örnek buna. İnsanlara biraz avantaj sağladığı ve onların kendilerini geliştirmelerine imkan tanıdığı için korkunç bir cezayla cezalandırılmıştı. Sonuç olarak Babil Kulesi anlatısı da dillerin çeşitlenmesini insanın kibrine set çeken ve onu asıl olması gereken yere yani yeryüzünün tamamına yönlendiren bir müdahale olarak sunuluyor. Yunan mitolojisinde Museler vardır. 9 tanrıça. Müziğin, şiirin, dansın koruyucuları, Zeus'un kızları. Onlar sesi, ritmi, melodiyi getirdiler dünyaya. İnsanlar şarkı söylemeyi onlardan öğrendi. Ama konuşma zaten vardı. Prometheus ateşi getirdi, Museler müziği getirdi ama dil başlangıçta vardı. İnsanlar konuşuyordu ama nasıl başlamıştı ki bu? Neredeyse her şeye bir izahı ya da cevabı olan mitolojilerde bunun net bir cevabı yok. Çünkü başlangıç öncesi yok. Her şey hep vardı. Hint mitolojisinde Sarasvati var. Bilginin, sanatın, müziğin tanrıçası. Vina adında bir enstrüman çalıyor. Ona dua edenler konuşmayı, yazmayı, şarkı söylemeyi öğreniyor. Peki Sarasvati insanlara dili öğretti mi? Hayır. İnsanlar zaten konuşuyordu. Ama Sarasvati o konuşmayı güzelleştirdi. Şiire dönüştürdü, müziğe dönüştürdü. Demek ki diğer pek çok mitolojide de olduğu gibi dil vardı, sonra müzik geldi. Ama ilk dil nasıl başladı? O soru yine cevapsız. İslam geleneğinde varoluş ve bilgi sarsıcı bir emirle, yani oku kelimesiyle mühürlendi. Dilin asıl kökenine dair kutsal metinlerdeki izler bizi çok daha geriye. İlk insan Hazreti Adem'in yaratılışına götürüyor.
İslam inancına göre Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Bu sahnede melekler dahi bu bilgiye sahip değilken Adem'e eşyanın hakikati ve isimleri bir armağan olarak veriliyor. Aslında diğer pek çok inanç ve mitolojide insanlardan esirgenen şey burada cömertçe ona ihsan ediliyor. Ve zaten bu fark onu diğer canlılardan üstün hale getiriyor. Bu duruma göre şu anlaşılıyor. Dil insan eliyle sonradan icat edilen bir sosyal uzlaşı sonucunda ortaya çıkmıyor. Tanrısal bir ihsan olarak sunuluyor. İnsan yaratıldığı andan itibaren isimlendirme ve anlamlandırma yetisiyle donatılmış. Ama bunun gibi sınır konular bizim için her zaman anlaması güç ve açıklamaya muhtaç konulardır. O yüzden kutsal metinlerin ve mitolojilerin boş bıraktığı kısımları farklı izahlarla doldurmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bu tür soruların cevabı ne dini metinlerde ne de kadim anlatılarda açıkça yer almaz. Anlatılar bize sonucu verir. Dilin bir mucize olduğunu, insana öğretildiğini söyler. Ama o ilk anın mekaniğini veya sonrasındaki gelişme sürecini çoğu zaman görmeyiz. Son haliyle oluverir. Mitolojiler ve dinlerde durum böyleyken 18. yüzyılda filozoflar devraldı işi ve hemen bölündüler. Jean-Jacques Rousseau 1781'de bir deneme yazdı. Dillerin kökeni üzerine. Kitabın tezi basit. Önce müzik geldi. İnsanlar konuşmadan önce şarkı söyledi. Neden? Çünkü ilk iletişim duygusaldı, mantıksal değildi. İnsanlar bilgi paylaşmak için değil, duygu paylaşmak için ses çıkardı. Korku, sevinç, arzu, acı. Bunlar kelimeye sığmaz ama melodiler sığar. Rousseau'ya göre ilk sesler çığlıktı, inlemeydi, mırıldanmaydı. Sonra bu sesler ritim kazandı. Ritim kazanınca müzik oldu. Müzik olunca topluluk oluştu. Çünkü birlikte şarkı söylemek, birlikte avlanmaktan daha güçlü bir bağ kurdu. Sonra, çok sonra dil geldi. Çünkü dil pratikti. Avı tarif etmek, tehlikeyi bildirmek, plan yapmak. Rousseau haklı mıydı? Kanıtı yoktu. Sadece sezgisi vardı ama o sezgi epey etkili oldu. Charles Darwin 1871'de farklı bir şey söyledi. İnsanın Türeyişi kitabında dilin ve müziğin kökenini ele aldı. Darwin'e göre müzik cinsel seçilimin ürünüydü. Kuşlar şarkı söylüyor çünkü şarkı eşlerini cezbediyordu. Balinalar ses çıkarıyor çünkü ses çağrı oluyordu. İnsanlar da aynı sebepten müziği geliştirmişti. Erkekler kadınları etkilemek için melodi kullandı. Kadınlar daha iyi müzisyen olan erkekleri seçti. Böylece müzikal yetenek nesiller boyunca güçlendi. Peki Darwin dil için ne düşünüyordu? Ona göre önce taklit vardı. İnsanlar hayvan seslerini taklit etti. Sonra bu sesler sembole dönüştü. Sembol kelimeye dönüştü. Kelime dile dönüştü. Darwin'e göre hem müzik hem dil evrimsel baskı altında gelişti. Ama müzik duygusal ihtiyaçtan, dil pratik ihtiyaçtan doğdu. Darwin müzikal seslerin ve ritmin konuşma dilinden önce geldiğini savundu. Ama müziği daha ilkel, dili daha gelişmiş gördü. Her dil farklı görünür ama hepsi aynı temel yapıyı taşır. Özne, yüklem, nesne. Geçmiş, şimdi, gelecek. Bu yapılar öğretilmiyor. Zaten orada. Bebek dünyaya geldiğinde dil için hazır. Sadece hangi dili konuşacağını öğrenmesi gerekiyor. Eğer dil içgüdüyse o içgüdü nasıl evrimleşti? Steven Pinker, Chomsky'nin öğrencisiydi ama müzik konusunda hocasından ayrıldı. Pinker 1997'de Zihin Nasıl Çalışır kitabında şöyle yazdı. Dil, adaptasyon, müzik, işitsel cheesecake. Yani müzik evrimsel bir işleve hizmet etmiyor. Sadece beyne zevk aldırıyor. Cheesecake nasıl besin değerinden çok tat verici ise müzik de hayatta kalmaya katkı sağlamıyor. Sadece hoşa gidiyor. Pinker'a göre müzik lüks, dil zorunluluktu. Tepkiler sert oldu. Müzikologlar, antropologlar hatta bazı evrim biyologları karşı çıktı. Çünkü her kültürde müzik var. Her toplumda ritim var. Her bebek melodiye tepki veriyor. Eğer müzik sadece yan ürünse neden bu kadar evrensel? Felsefeciler ve bilim insanları böyle bölündü. Hepsi zeki insanlar, hepsi düşündü, okudu, yazdı ama hiçbiri kanıt sunamadı. Çünkü dedim ya, 150 bin yıl önce bir grup insanın çıkardığı seslerden bahsediyoruz. Hangi kanıt? O ses müzik miydi, dil miydi, ikisi birden miydi bilmiyoruz. Ses fosil bırakmıyor. Fosil bırakmıyor ama ölçebileceğimiz başka değerler olabilir belki öyle değil mi? İşte o değer de bizi cevaba belki de en çok yaklaştıracak olan konuya getiriyor. Gırtlağın evrimi. Bu konu başlı başına bir video konusu olduğundan çok kısa anlayabileceğiniz şekilde özet geçeyim. İnsan gırtlağı özel, şempanze gırtlağından farklı. Şempanzelerde gırtlak yukarıda, insanda aşağıda. Bu küçük fark bile büyük bir sonuç doğurdu.
İnsanlar ton değiştirebiliyor, farklı sesler üretebiliyor, harf çıkarabiliyor. Şempanzeler yapamıyor. Gırtlakları buna uygun değil. Neandertallerin kafatasları incelendi. Gırtlak yapısı modern insana benziyor. Demek ki Neandertaller de konuşabiliyordu. Ne kadar karmaşık konuştuklarını bilemiyoruz ama anatomik olarak kapasiteleri vardı. Peki müzik yapabiliyorlar mıydı? Alın size kemikten yapılmış 40 bin yıllık bir flüt. Demek ki müzik en az bu kadar eski. Ama dil belki daha eski. Belki 150 bin yıllık, belki 300 bin yıllık. 2001'de FOXP2 geni bulundu. Dil geni dediler buna. Bu gen mutasyonuna uğramış ailelerde konuşma bozukluğu görülüyor, dil bilgisi kuramıyorlar, kelime üretemiyorlar. Demek ki bu gen dil için kritik. Ama bu gen sadece insanlarda yok. Farelerde var, kuşlarda var. Fareler konuşmuyor ama sesle iletişim kuruyor. Kuşlar konuşmuyor ama şarkı söylüyor. O zaman bu sadece dil geni değil, ses geni. Hem dili hem müziği etkiliyor. Bebek araştırmaları ilginç sonuçlar verdi. Yeni doğan bebekler melodiye tepki veriyor, ritim tutabiliyor. Annenin sesini müziksel olarak algılayabiliyorlar. Ama dil aylar sonra geliyor değil mi? Müzikal algı daha erken gelişiyor gibi görünüyor. Ama bebek anne karnındayken de ses duyuyor. Anne konuşuyor ama bebek tonu, ritmi, melodiyi duyuyor. Kelimeyi anlamıyor. Yani bebek için her şey önce müzik olarak başlıyor. Nörobilimin beyin incelemelerine göre yıllarca dil sol hemisferide, müzik sağ tarafta dendi. Ama bu yanlış çıktı. Müzik her yerdeydi. Dil de tek yerde değildi. Aynı nöronlar hem dili hem müziği işliyor. Bu ne demek? İkisi ayrı evrimleşmedi. Birlikte gelişti. Ya da aynı kökten çıktı. Yani özetle bilim de genetik haritalar çıkardı, beyin taramaları yaptı, bebekleri test etti, fosilleri inceledi, epey yol kat etti ama kesin cevap bulamadı. Çünkü dil ve müzik iç içe geçmiş durumda. Birini inceliyorsun, diğeri de karşına çıkıyor. Ayrıştıramıyorsun. Biri olmadan öbürü açıklanamıyor. Hakikaten zor bir konu. Ama belki de yanlış soruyu soruyoruz. Dil mi önce geldi, müzik mi diye soruyoruz ama bu soru bir varsayım içeriyor. İkisini ayrı şeymiş gibi değerlendiriyoruz. Biri önce geldi, diğeri sonra eklendi. Ama ya öyle değilse? Ya dil ve müzik başlangıçta aynı şeyse? Bir grup insan hayal et. 150 bin yıl önce bir mağarada ateşin başında biri ses çıkarıyor. O ses ne anlama geliyor? Tehlike mi diyor? Yoksa sadece gerilim mi ifade ediyor? Fark var mı? Karşısındaki anlıyor, tepki veriyor, iletişim gerçekleşiyor. O ses hem bilgiyi taşıyor hem duyguyu. Hem anlam var hem melodi. Henüz dil diye bir şey yok, müzik diye bir şey yok. Sadece ses var, anlamlı ses. Benim tahminime göre dil ve müzik zamanla ayrıştı. İnsanlar daha karmaşık bilgi paylaşmaya başladıkça dil netleşti. Dil bilgisi oluştu, kelime hazinesi genişledi, cümleler karmaşıklaştı. Ama aynı zamanda ritim de gelişti. Topluluk dansları başladı, ritüeller oluştu, enstrümanlar yapıldı. Müzik ayrı bir dal haline geldi. Ama köken aynıydı. İkisi de o ilk seslerden doğdu. Bazı dil bilimciler bunu müzikal protodil olarak adlandırıyor. Dil ve müziğin ortak atası. Ne tam dil ne tam müzik. İkisinin de özelliklerini taşıyan bir iletişim biçimi. Zamanla bu protodil ikiye ayrıldı. Bir yolu dil aldı, bir yolu müzik. Bu da bir teori ama oldukça mantıklı bir teori. Çünkü evrimi düşündüğümüzde karmaşık sistemler genellikle basit bir kökten dallanarak gelişir. Göz böyle oluştu, kanat böyle oluştu, beyin böyle oluştu. O yüzden neden dil ve müzik ayrı başlangıçlardan gelsin ki? 2005 yılında Science dergisi What Don't We Know adında 125 soruluk bir liste yayınladı. Bu sorular evrenin en derin gizemleriydi. Karanlık madde nedir? Bilinç nasıl oluştu? Yaşam nasıl başladı gibi büyük ve çözülmemiş sorular. Bugün bu videomda konuştuğumuz konuda bu 125 sorunun içerisinde yer alan dil ve müziğin biyolojik temeli nedir sorusu üzerineydi. Dolayısıyla bu videom belki de bu serinin ilk videosudur. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız videoma bir adet beğeni bırakmayı ve yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.